Selam dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bana yorumlarda ve özelde çokça kez sorulan abi İsviçre'ye nasıl gelirim, nasıl yaparım, nasıl ederim? Şimdi bugün elimden geldiğince size İsviçre'ye nasıl gelirsiniz, nasıl edersiniz bunlara bir cevap olmaya çalışacağım. Şimdi İsviçre'ye gelebilmeniz için 5 tane yol var. 1. İş üzerinden gelmek. 2. Öğrenci olarak gelmek. 3. Evlilik üzerinden gelmek. 4. İltica yoluyla gelmek. 5. Yani son olarak yatırım yaparak gelmek. Bunların hepsini size elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Haydi videomuza başlayalım. Let's go. Şimdi öncelikle iş üzerinden gelmek nasıl oluyor onu size anlatmak istiyorum. Şimdi bunu da ben madde madde ayıracağım. O şekilde size anlatmaya çalışacağım. Daha detaylı olması açısından. Birinci maddemiz iş üzerinden gelmek nasıl oluyor? Öncelikle bir iş teklifi almanız gerekiyor. Bu iş teklifinde işveren sizin için başvuru yapacak kanton dairesine ve bu kanton dairesine başvuruda bulunduğu zaman onun da sizin gibi bazı şartları sağlayabilmesi gerekiyor. Ve bu pozisyon için öncelikle Avrupa Birliği vatandaşları ve İsviçreliler. Yani önce İsviçrelileri almak zorundasın. Daha sonra Avrupa Birliği vatandaşlarını almak zorundasın. Bu ikisini bulamadığını ispatlaman gerekiyor. Gazeteye bir ilan yayınlıyorsun ve o ilanda anlatıyorsun. Niye bulamadım ben? Niye yeni bir işçi bulamadım? Şu sebepten ötürü benim için en uygun eleman budur ve bu eleman da şu anda Türkiye'de. Bunu kantona bildirip uygun bir aday bulamadığını, yani Avrupa Birliği ve İsviçre'de onun iş yerine uygun bir aday bulamadığını kantona ispatlayabilmesi gerekiyor. Ve neden seni seçtiğini, tecrüben nedir, uzmanlığın nedir, hangi alanda iyisin? Tabii mühendislik, ilaç, sağlık, finans gibi konularda uzman iseniz kabul edilmeniz daha da kolaylaşıyor. Yani kısacası arkadaşlar bu şekilde ilk başta işveren sizin için başvuruyor. Zaten bunun detaylarını başka bir videoda çekmiştim. Onu da sağ üst tarafta belirteceğim. Şimdi buraya geldikten sonra bazı çalışma izni türleri var. Onları size anlatmak istiyorum. Şimdi başka ülkelerden gelenler için L geçici kısa oturum izni var. Bu statüde şöyle bir gerçek de var. Bu bir senelik statüde geçici olduğu için ev bulmak daha da zorlaşıyor İsviçre'de. Ve B oturum izni. B oturum izni de geçicidir ama senede bir yenilenebiliyor. L'deki gibi bir seneden sonra bitmiyor. İş sözleşmeniz olduğu sürece senede bir bu şekilde yenilenir. Ve bunlar aile birleşimi yapabilir. L'ye göre bir tık daha da stabil bir statüdür. Ve C oturum izni var. Burada C diyorlar. Bu da 5 ila 10 sene arasında değişiyor. C oturumuna geçmeniz. Bu da sizin bu süreç içerisindeki bazı durumlarınıza göre değişir. Mesela bir suç işlediniz mi? Cezanız var mı? Veya bir faturanız var mı? Ödemediğiniz hacizlik bir durumunuz var mı? Dili ne kadar iyi öğrendiniz? Bunların hepsi bu konuda etkilidir. C oturumda ülkeye tam yerleşmiş sayılırsınız ve sosyal haklar daha da geniştir. Şimdi ise bir sonraki maddemiz işe alım süreci. O işe alım sürecinde neler yaşıyorsunuz, neler oluyor bunları anlatayım size. Öncelikle CV ve motivasyon mektubu. Bu çok önemli. O alım sürecinde eğer ki buradaysanız yüz yüze değilseniz online interview yani online görüşme yapıyorsunuz ve bazı teknik testlerden geçiyorsunuz arkadaşlar. İşveren sizin için kanton göçmenlik dairesine başvurur ve bu onaylanırsa D vizesi alırsınız. Ve İsviçre'ye giriş yaptıktan sonra belediyeye gidip oturum kartınızı alıyorsunuz. Şimdi iş bulmaya kolaylaştıran süreçlerden bahsediyorum size. Almanca, Fransızca ve İtalyanca dilinde B1 sertifikası sizin işe alımınızda büyük bir fark yaratır. Yapacağınız CV İsviçre formatına uygun olmalıdır. LinkedIn ve Indeed çok önemli platformlardır bu iş bulma konusunda İsviçre'de. Evet, bunların hepsini size anlattığıma göre yeni bir maddeye geçmek istiyorum. Öğrenci olarak İsviçre'ye gelmek. Öğrenci olarak İsviçre'ye gelmek, açık söyleyeyim, money paranız varsa gelip okuyabilirsiniz. Ama tabii ki de paranın yanında bunun için bazı belli uygun şartlar var, sağlamanız gerekiyor. Bunları size anlatacağım. Öncelikle üniversiteye kabul. Üniversiteye kabul edilebilmeniz için bazı şartlar var. Bu şartlar nelerdir? Öncelikle diploma denkliğinizin olması gerekiyor. Daha sonra dil belgesi, motivasyon mektubu ve finansal bir kaynak göstermeniz gerekiyor. Yani buraya geldiğiniz zaman kendinizi geçindirmeye yetebilecek parayı resmi olarak devlete yani ülkeye göstermeniz gerekiyor. O da yaklaşık 20 ila 25 bin frank arasında değişiyor. Şimdi üniversiteye kabul edildikten sonra öğrenci vizesi süreci var. Bu vize sürecinde öncelikle üniversiteye kabul şartınız var. Üniversiteye kabul edildiğinize dair bir mektup, yani buna kabul mektubu deniyor. Maddi yeterlilik ispatı, kalacağın yer belgesi, nerede kalacaksın onu gösterebilmen gerekiyor devlete ve kişisel motivasyon açıklaması. Öğrenciyken çalışabiliyorsunuz. Dönem içi haftalık 15 saat, tatil zamanlarında ise istediğiniz kadar yani full time çalışabilirsiniz.
Zaten çoğu öğrenci market, restoran, kütüphane gibi yerlerde daha çok çalışıyor. Çünkü bu tür yerlerde part-time çalışma olanağınız daha fazla. Mezuniyet sonrasında İsviçre'de kalmak isterseniz, yani iş üzerinden tutunmak isterseniz bitirdiğiniz bölüm üzerinden size bir senelik iş arama izni veriliyor. O bir sene içerisinde eğer ki iş bulabilirseniz burada B kalıcı oturumu alıyorsunuz. Yani bu şu anlama geliyor. Öğrenci olarak gelip sonra B'ye geçip 5-10 sene sonra C'ye geçmek mümkün. Şimdi ise evlilik ve iltica üzerinden gelme. Ben bunları tekrardan ayrı ayrı kategorilerde anlatacağım. Bunun için çok detaylı bir şekilde benim anlattığım bir video var. Onu da üst tarafta size belirteceğim. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar 1000 takipçiye ulaştım. Bu benim için büyük bir şey. Her ne kadar çok büyük bir kanal olmasam da benim için bu çok önemli bir şey. Bunun için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber daha güzel bir şekilde büyüyeceğiz. Şimdi öncelikle evlilik yoluyla İsviçre'ye gelmek. Şimdi evliliği kiminle yapmanız gerekiyor? Kiminle yaparsanız daha kolay olur. Ben bunu daha önce birçok kez anlattım arkadaşlar. Yorumlarda eksik anlatıyorsun, şunu anlatmamışsın, burayı anlatmamışsın. Ben bunu bir videomda daha da size söyledim. Bir videoda her şeyi her zaman anlatamıyorsunuz. Bu gözden kaçan bir şey oluyor veya unutabildiğim bazı şeyler olabiliyor. Yani bunlar normal şeyler. Tabii ki de yorumlarda lütfen belirtin benim anlatmadığım ki yanlış anlattığım bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü ben bunları size anlatmadan önce zaten kendi bilgim de var. Artı yanında kendim de araştırıyorum. Araştırarak size bunların hepsini anlatıyorum. Şimdi başlayalım. Öncelikle evlilik kiminle olmalıdır? Arkadaşlar İsviçre veya Avrupa Birliği vatandaşıyla evlenirseniz daha kolay bir şekilde evlenirsiniz. Ama oldu ki burada B oturumuna sahip birisiyle evlendiğiniz zaman devletin belirlediği bazı şartlar var. Bu şartlar da şudur. Eşinizin gelirinin 2 kişiye yetebilecek düzeyde olması gerekiyor. Kaldığı ev en az 2 kişilik ev olması gerekiyor. Yani 2 kişinin kalabileceği 2 kişiye uygun bir ev olması gerekiyor. Sosyal yardım hiçbir şekilde almıyor olması gerekiyor. Ve evliliğin gerçek olduğuna dair kanıtlar, yazışmalar, fotoğraflar bu evlilik içindir. Eğer ki Türkiye'de nişanlandıysanız bunu fotoğraflarla ispatlıyor olmanız gerekiyor veya nişanlı değilseniz, normal sevgiliseniz beraber çektiğiniz fotoğraflar, bunları kanıt olarak gösterebiliyorsunuz. Oturum ilerleyişi ise ilk etapta size B oturum izni veriliyor evlilik yaptığınız için. 5 ila 10 sene arasında değişen bir sürede ise siz C oturuma da başvurabiliyorsunuz. Bu da mümkün olan bir şey. Falan da filan çok fazla detaya inmeyeceğim arkadaşlar. Size dediğim gibi evlilik ile ilgili çok detaylı bir şekilde anlattığım bir videom var. Onu da üst tarafta belirtiyorum tekrardan. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi iltica yoluyla gelmek. Birçok insanın çok kez sıkıntı çektiği bir durum. Ben buna da çok değindim birçok videomda. Özellikle önceki videomda bir Kürtçe olarak çektiğimiz bir videomuz var. Orada kampta yaşayan bir kişinin bu iltica ve oturum alma sürecinde yaşadığı şeyleri, ne gibi zorluklar çekmiş, neler yaşamış şimdiye kadar, şu an durumu nasıl, maddi, manevi, bunların hepsini detaylı bir şekilde anlattığım bir video. Onu da açıklamada belirteceğim. Açıklamadan bakabilirsiniz. Kimler iltica edebilir? Öncelikle savaş bölgesinden gelenler, kendi ülkesinde siyasi olarak bir sorunu, bir sıkıntısı olan kişiler. Şöyle bir şey de var. Bu siyasi olarak gelme sebebiniz eğer ki bu ülkede de bir suçsa bu ülke kesinlikle ilticanızı kabul etmez. Ama bu ülkede bir suç değilse, sadece kendi ülkenizde bu bir suç olarak görülüyorsa bu ülke size oturum verir. Tabii belgelerle düzgün bir şekilde, kanıtlı, ispatlı bir şekilde onlara her şeyi sunarsanız size oturum vermemeleri için bir sebep yok. Hayatı ve özgürlüğü kısıtlama altındaysa, mesela kan davası olanlar olsun, şiddet gören kadınlar olsun veya bir LGBTİ bireyi olabilirsiniz. Bu tür durumlarda eğer ki hayatınız ve özgürlüğünüz risk ve kısıtlama altındaysa ciddi anlamda, o zaman başvurabilirsiniz. Bu da bir iltica sebebi olarak geçiyor. Şimdi siz ilticayı nerede ve nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle SEM yani göçmenlik bürosuna gidip başvuruyorsunuz. Orada parmak izi, fotoğraf ve kimlik bilgilerinizi onlara verip bu şekilde başvurunuz başlatılıyor. Bu süreç birkaç ay ile birkaç sene arasında sürebiliyor. Bu sürece ilk başvurduktan sonra 1 ila 2 ay arasında mülakata giriyorsunuz. Yani bir sınav karşılıklı oturup konuşuyorsunuz ve hikayenizi detaylı ve güzel bir şekilde anlatıp bunu ispatlayıp onları inandırabilirseniz oturum almaya hak kazanıyorsunuz. Kabul edilirse ne olur? Ya B politik
ya ev politik veya ev insani oturumu almaya hak kazanıyorsunuz. Bu sizin geliş sebebinize göre değişir. Kabul edildikten sonra ise devlet size 5 sene boyunca sosyal yardımda bulunmak zorunda. Sizin ev kiranızı karşılar, size aylık para verir, size aylık bir ödeme verir. Geçinebilmeniz için dil kursuna gönderilirsiniz. Ulaşımınız ücretsiz olur. Belli bir güzergahta. Yani ellerinden geldiğince adamlar 5 sene boyunca size burada yardım etmeye çalışıyor. Hayata tekrardan atılmanız için. Ve böyle bu şekilde dediğim gibi daha da ayrıntılı bir şekilde başka bir videoda buna zaten değindim. Çok uzatmadan bir sonrakine geçeyim. Yatırım yoluyla gelmek. Yatırım yoluyla gelmek de oturum almak için bir yoldur ama İsviçre yatırım yap, sana oturum vereyim diyen bir ülke değil. Eğer ki şirket kurarsan, ekonomiye çok ciddi bir katkı sağlarsan ve vergi anlaşması yaparsan kanton buna izin verebilir. Şirket kurma sürecinde en az 100.000 frank sermaye ile başlamanız gerekiyor yatırımda. İsviçre'de bir istihdam yaratma şartı var ve yerel bir faaliyet gösterme şartınız da var. Ve bir de zenginler için yatırım anlaşması var. O da yıllık 200.000 ila 1 milyon frank arasında değişen vergi anlaşması. Bu kantonla özel olarak yapılan bir anlaşma. Özellikle zengin bireylerin kullandığı bir model. Burada oturum süreci şu şekilde işler yatırım konusunda. Öncelikle yatırım projesi dosyası hazırlanır. Daha sonra kanton ekonomi departmanı projeyi inceler. Uygun görülürse B izni verilir ve başarılı bir süreçten sonra C oturum iznine geçiş yapar ve burada tamamen kalıcı bir hale dönüşür. Evet arkadaşlar, bugün size anlatacaklarım bunlardı. Bunu dışarıda başka bir yerde yürürken size anlatmak isterdim. Daha güzel bir şekilde anlatmak isterdim. Bunun için kusura bakmayın ama hava gerçekten çok kötü bugün. Çıkılacak gibi değil. Her şey için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz abone olup like atıp yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.